Eğitim Senden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop üzerinden sıfırdan kapak resmi nasıl yapılır, thumbnail nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ayrıca arkadaşlar thumbnail yaparken dikkat etmemiz konuları sizlere bir anlatacağım. Videonun sonlarına doğru size ufak tüyolar vereceğim. Dikkat edilmesi gereken konuları sizlere tek tek anlatacağım. O yüzden videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar masaüstünden Photoshop'umuzu açıyoruz. Buradan yeni oluştur diyoruz arkadaşlar. Ardından genişliğimiz 1920, yüksekliğimiz 1080 piksel, çözünürlüğümüz de inç 300 olarak seçiyoruz. Ardından oluştur diyoruz. Yeni bir sayfa açıldı gördüğünüz gibi. Buradan arka planın sağ kısmında bir tane kilit tuşu var arkadaşlar. Buna çift tıklıyoruz. Şu anda kilit tuşu gitti. Şimdi arkadaşlar arka planımızı seçelim. Google'dan bakalım isterseniz. Google'a girelim buradan. Arka plan yazalım. Görsellere tıklayalım. Bakın burada arka plan renkleri var. Mesela şu degrade mavi turkuaz renginin geçişli degrade rengi güzel ama biz bunun kırmızısını arıyoruz. Kırmızı yazalım. Gördüğünüz gibi burada arka plan örnekleri çıktı. Herhangi birini seçelim buradan. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Bunu indirdim şu anda. Masaüstüne geldi. Masaüstünden bunu Photoshop'a aktarıyorum. Sürükle bırak şeklinde. Ardından gördüğünüz gibi Ctrl T yapıyorum. Ctrl T'ye tıkladıktan sonra bunu tam ekran yapıyorum. Ortaladık. Gördüğünüz gibi şu anda arka planımız tamam. Ama yalnız şöyle bir konu var. Bu arka plan arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz kalitesi düşük. Bunu değiştirelim isterseniz. Başka bir arka plana bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ben bu arka planı seçtim. Bu tema hoşuma gitti. Biz buraya mesela ne yazacağız ve nasıl yazmamız gerekli? Bakın arkadaşlar buraya yazı yazarken dikkat etmemiz en önemli şey arka planla yazımızın zıt renkli olması. Çünkü zıt renkli olduğu zaman insanların gözüne daha dikkat çekici bir şekilde yansıyor ve daha ön planda oluyor yazımız. Bu yüzden anlaşılıyor. Ben buraya şimdi Photoshop ile küçük resim yapma yazacağım. T'ye basarak arkadaşlar buradan yazı karakterimizi seçiyoruz. Buraya Photoshop yazacağım arkadaşlar önce. Photoshop'umu yazdım. Ardından bunun yazının yerini ve boyutunu ayarlayacağım. Buradan Ctrl T yaparak yazımızı farklı şekillere ve yansımalara çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi. Ardından arkadaşlar burada Photoshop yazımızın sağ kısmındaki bölümüne geliyoruz. Photoshop'umuzu seçiyoruz. Sağ kısmına iki defa tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada seçenekler kısmı açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gölge geldi. Buradan opaklığını ardından yansımasını gibi birçok ayarı yapabiliriz. Ben buradan ayarlarını yapıp sizlere göstermek istiyorum hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda gölge efekti verdik. Ardından kontura geliyoruz. Konturda arkadaşlar iç parlaklığı gibi mesela göstereyim sizlere. Buradan iç diyoruz. Boyutunu buradan ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın burada parlaklık diyebiliriz. Ben burada bunu açık tonlarda yapacağım. Gri tonlarında parlaklık efekti versin diye. Hatta biraz yazımıza yaklaşalım. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz burada görüyor musunuz? Şimdi uzaklaşıp bakalım isterseniz bir de. Buradan opaklığını biraz kısacağım. Biraz arttırmam gerekiyor şu anda. Bunu dışa çektim daha güzel gözüktüğü için tamam diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Photoshop yazımızı yazdık. Bu yazımızın üzerine gelip alt tuşuna tıklayıp arkadaşlar aşağı çekeceğiz. Kopyasını alacağız bir nevi. Öyle diyeyim sizlere. Photoshop ile yazalım buraya ve buradan seçme aracına tıklayalım V ile. Ardından ile kısmını çift tıklıyoruz sağına aynı şekilde. Ardından buradan renk kaplama diyorum. Burada gördüğünüz gibi sarıyı seçtim renk kaplamada. Tamam diyorum. Kontürü buradan çıkartıyorum arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi yani aradaki farkı? Burada biraz daha beyazımsı gibi oluyor dışı. Kontürü kapattığım zaman daha net anlaşılabilir oluyor sarı kısmı. Burada kontürü mesela turuncu yapabiliriz. Örnek veriyorum sizlere. Gördünüz mü? Biraz daha detaylı bakarsanız burada biraz daha detaylı bakarsanız görüyorsunuz değil mi? Bu kısım biraz daha turuncu gibi oldu. Hatta bunun boyutuyla oynadığımız zaman fark edersiniz büyük ihtimalle. Mesela şu iyi. Şu gayet yeterli. Uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi Photoshop ile küçük resim yapma yazalım. Aynı şekilde arkadaşlar küçük resme geldiğim zaman alta basılı tutacağım. Aşağı çektiğim zaman zaten kopyalıyor. Sadece yazımızı değiştireceğiz burada. Buradan yazı karakterimizi değiştirelim isterseniz fontumuzu değiştirelim. Bakın burada yazı karakterlerine geliyorum. Fonta geliyorum. Burada sample'ı seçelim. Sample da oluşturuyor. Ctrl T yapalım ve buradan yazımızı büyütelim. Şu anda arkadaşlar önemli olan uzaklaştırdığımız zaman net bir şekilde okunabilmesi. Görüyorsunuz değil mi? Photoshop ile küçük resim yapma. Şimdi buraya arkadaşlar bir tane insan yüzü koyalım ki insanlar göz teması kurabilsin. Burası çok önemli. Ardından küçük resmimize tıklasınlar. Şu an olduğu gibi. Mesela burada biz küçük resme insan fotoğrafı koymadığımız zaman sadece insanlar yazıyı okuyor. Biz eğer buraya insan figürü koyduğumuz zaman ne oluyor? İnsanlar göz teması kuruyor ve duygusal bağ kurarak o videoya tıklama eylemini sağlıyor. O yüzden buraya bir tane insan figürü koyalım. Bunu da aynı şekilde Google'dan bulalım dilerseniz. İnsan yazalım. Daha önce arattığım için çıkıyor zaten. PNG seçelim. Sadece insan diyelim isterseniz. Buradan mesela şuna bakalım. Zaten buna benzer diğer
örnekler çıkacaktır. Mesela şunu tıklayalım. Ama benim istediklerim bunlar değil. Burada freepik.com'a girelim arkadaşlar. Freepik'te de bu tarz görseller mevcut. Ayrıca telifsiz, aynı şekilde insan yazalım aramaya. Gördüğünüz gibi birçok kaynak çıktı. Buradan Özgür diyorum ki sadece telifsiz olanları bize göstersin. Mesela bunu seçerken de temamızın arka planını göz önünde bulundurarak seçelim. Çünkü atıyorum kırmızı elbiseli bir hanımefendi koyduğumuzda buraya o etkili olmayacaktır. O yüzden seçerken de dikkat edelim ki burada mesela zıt renkler olsun, daha dikkat çekici olur. Mesela bunu seçebiliriz. İndir diyorum. Bakın burada iniyor zaten. Gördüğünüz gibi Photoshop'un üzerine bırakıyorum. Geldi ve tamamen ekranımızı kapladı, fark ettiyseniz. Enter tuşuna tıkladım bir defa. Ardından buradan nesne seçeneğine tıklıyorum. Nesne seçten özne seçe tıklıyorum bir defa. Otomatik seçme yani bu. Gördüğünüz gibi şu anda özneyi seçti. CTRL-C yapıyorum. CTRL-C yaptıktan sonra burada iki tane oluyor, dikkat ederseniz. Bunun alttakini, orijinali beyaz olanını siliyorum. Ve diğeri kalıyor, gördüğünüz gibi arka planı olmayan. Burada V tuşuna tıklıyorum öncelikle seçme aracına. Ardından bunu Ctrl T'ye tıklayarak seçtikten sonra yatay çevir diyorum. Biraz küçülteceğim. Gördüğünüz gibi şu an boyutunu ayarlıyoruz. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada Photoshop ile küçük resim yapma yazdıktan sonra insanımızı da koyduk. Aynı şekilde insanımıza da burada bir gölge efekti verelim ki daha çarpıcı, daha dikkat çekici olsun. Aynı şekilde burada da insanımızın sağ kısmına çift tıklayacağız. Gölge seçenekleri vesaire birçok efektler geldi burada. Gölgeye geliyoruz. Bakın burada zaten gölgeye tıklayınca hemen daha önceki yapmış olduğum efekt direkt uyguladı. Ben bunu yayılımını azaltacağım. Boyutunu çoğaltacağım. Buradan da rengini beyaz yapacağım. Buradan boyutunu biraz çoğaltacağım. Şu anda renk gözükmüyor gördüğünüz gibi. Bunu mesela canlı ışık yapabiliriz. Pin ışığı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi değişti. Boyutunu biraz düşüreceğim. Yayılımını da biraz arttıracağım. Boyutunu biraz daha düşürmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda arka planla insanımız ayrıştı. Kontrola geldiğimiz zaman da buradan beyazı seçeceğim aynı şekilde. Boyutunu biraz yükselteceğim. Ardından tamam diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük resmimizi tamamladıktan sonra dosya kısmından farklı kaydet diyoruz. Master'ını seçiyoruz. Buradan JPG veya PNG olarak kaydedebiliriz. Ama benim size tavsiyem JPG olarak kaydedin derim. Buradan JPG formatına tıkladık. Ardından bir başlık ekleyelim. Küçük resim diye. Master'ını seçtik arkadaşlar. Kaydet dedik. Burada arkadaşlar boyutu maksimumda olsun. Tamam diyoruz. Photoshop'u alta alalım. Gördüğünüz gibi küçük resmimiz tamam arkadaşlar.